Peygamberimizin süt annesi Hazreti Halime Mekke-i Mükerreme'ye gelerek peygamberimizle karşılaşmasını şöyle anlatmaktadır. Kocamla şehre inmiştik, bir süt çocuğu bulup bakacak ve hiç olmazsa bir miktar dünyalık elde etmiş olacaktık. Bizimle beraber şehre çocuk almaya gidenler birer tane bulup döndüler. Biz bulamamıştık. En sonunda bir öksüz çocuk olduğunu ve öksüz olduğu için kimsenin onu bakmak için almadığını duyduk. Boş geri dönmektense Amine'nin oğlu öksüz çocuğu alalım da dönelim, bizimki de öksüz olsun. Demek ki nasibimiz bu imiş dedik ve çocuğa bakmak için almaya karar verdik. Kocam beni Amine Hatun'un evine götürdü. Amine Hatun beni kapıda karşılayıp içeride mışıl mışıl uyumakta olan çocuğun yanına götürdü. Çocuk altında yeşil ipekten bir şilte, beyaz yünden bir sargıya sarılmış yatıyordu. Çocuğun olduğu odaya girince öyle güzel bir kokuyla karşılaştım ki cazibesinden sanki büyülenmiştim. Elimle göğsünü okşamak istedim, uyandı. Gözlerinden öyle bir nur fışkırıyordu ki sanki gökleri deliyordu. Bebeği iki kaşının arasından öptüm. Sonra emzirmek istemiştim. Sol mememi verdim, emmiyordu. Bu sefer sağ mememi verdim, emmeye başladı. Doyuncaya kadar da emdi. O andan itibaren de sağ memede bol süt birikmeye başladı. Ben ondan sonra onu hep sağ mememle emzirdim. Çünkü sol göğsümde hiç süt olmuyordu. Kabilemizin olduğu yere geldik. Çocuğa elimden geldiğince ihtimam gösteriyordum. Onu yeni evinde en rahat bir köşeye yatırdım. Bu zamana kadar olan hallerden dolayı kocam sevinç içindeydi. Devemizi sağmaya gitti. Devemiz zayıf ve cılız bir şeydi. Hiç yok denecek kadar az süt verirdi. Hatta oğlum Abdullah'a bile yetmiyordu. Biraz sonra deveyi sağıp gelen kocam bana, "Yahyelime, aldığın öksüz çocuk uğurlu geldi. Bak şu süte." Her zaman süt çıkmayan deveden işte gördüğün şu sütü sağdım. Şu bolluğa bak. Halbuki bu sütü kaç günde bile biriktirmezdi, dedi. Devenin sütü o kadar bol olmuştu ki hepimiz bol bol içtik ve doyduk. Çocuk evimize gelir gelmez evimize bir bolluk bereket gelmişti. Bütün sıkıntılardan kurtulmuştuk. Kimsenin öksüz diye almak istemediği yavruyu bizim almamız Allah'ın bir lütfu idi. Muhammed, oğlum Abdullah'la beraber büyüdü, ben onu kendi çocuğumdan çok severdim. Hatta annesi gelirdi alır diye korkuyordum. 6 yaşına kadar bizim yanımızda kaldı. Abdullah'la beraber dışarı çıktıkları zaman ben, "Oğlum kardeşini güneşin altına fazla götürme," derdim de oğlum bana, "Anneciğim, biz güneş görmüyoruz. Kardeşim Muhammed nereye gitse onunla beraber bir bulut tepemizin üstünde gidiyor. Böylelikle güneşten hiç rahatsız olmuyoruz," derdi